Günaydın. Yine çok verimli bir sabah geçirdim. Tabii ki her sabahım böyle geçmiyor bu arada. Evin yakınlarında küçük bir orman vardı. Uzun zamandır oraya yürümek istiyordum. Oraya yürüdüm. Kediler de beni yalnız bırakmadı. Hem çok mutlu oldum hem çok şaşırdım. Size buradan merhaba demek istedim. Çünkü o kadar uzun zamandır istediğim bir şeyi başardım ki kendimle gurur duyuyorum. Ve sizinle gerçekten burayı paylaşmak için inanılmaz sabırsızdım. Daha önceki videolarımızı izleyenler bilir, burayı birlikte ektik ve şaşırtıcı bir şekilde her şey çok iyi gitti. Ektiğim ne varsa çıktı. Çok mutluyum. Bu aralar sıcaklar çok etkiliyor sadece yaprakları. Başka da bir sıkıntımız yok. Merak edenler için hiç gübre kullanmadım. Sadece birazcık güneş, bolca sevgi ve bolca da su verdim. Yani şimdilik sadece kahvaltılık neredeyse elde ediyoruz. Ama bir sonraki yaza çok daha güzel ve güçlü gireceğimize inanıyorum. Bana Instagram'dan fotoğraf atanlar var. Yani hiç beklemiyordum açıkçası böyle bir şey. Biz hiçbir şey bilmeden girince bizi izleyen insanlar da balkonlarında, küçük bahçelerinde bir şeyler yetiştirmeye başlamışlar. Onlar da hiçbir şey bilmiyor. Biz de bilmiyoruz neden denemeyelim diye. Ve bana fotoğraflar atıyorlar. O kadar mutlu oluyorum ki ya inanamazsınız. Yani böyle bir şey vesile olabildiğim için. Vesile demeyeyim belki ama gidilecek yola hadi beraber çıkalım diyebildiğim için. Anlayın işte. Mutluyum yani. Uzun zamandır sizlerle birlikte olamıyorduk. Biliyoruz. Çok özür diliyoruz bu konuda. Ama suçlusu biz değiliz. Suçlusu hayat. Yapacak bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz bir taraftan da pansiyon işlerini yürütmemiz gerekiyor. Yani mesela bir gün çekime gidiyoruz. Sürekli telefon çalıyor. Sabahtan akşama kadar rezervasyon telefonları bize düştüğü için Evet. çekim yarıda kalıyor. Zaten sıcakta zor oluyor bu işleri Biz yapmak. sıcak insanı değiliz ya. Değiliz. Bir de o kadar alışmışız ki gezerken video yapmaya ve burada gezdiğimiz için hep kışın oluyor. Yazın o yüzden böyle bir türlü odaklanamıyoruz Evet. galiba. Bir de tabii ki işlerimiz de var. Onun da yoğunluğu var. Evet. Yani o tarafı o işimizi daha doğrusu bırakıp sadece YouTube'a entegre edemiyoruz kendimizi bir şekilde. Çünkü 20 yıllık bir geçmişimiz var orada da. Evet. Onu bırakmak istemiyoruz. Zaten yazında sizler de daha çok kendinize zaman ayırıyorsunuz. Hani YouTube'da fazla buluşmalarımız kışın olduğu kadar olmuyor değil mi? Evet. Hani bu işin izlenmesi var, verileri var. Bunlar bize bunu söylüyor. O yüzden biz de ne sizi ne kendimizi çok fazla böyle zora sokmadan diğer işimize daha odaklı gitmek durumunda kalıyoruz. Bunu anlayışla karşılıyorsunuzdur eminim. Sonuçta hepimiz çalışıyoruz bir yerlerde. Ne demek olduğunu biliyoruz, yani para kazanma gerekliliğinin ne demek olduğunu biliyoruz. O yüzden bizleri affedin diyoruz sizlere. Zaten çok uzun bir zamanda kalmadı. Bir ay sonra yollarda olacağız ki en sevdiğimiz ay bizim. Eylül, Ekim aylarında gezmeyi çok çok seviyoruz. Günlük video atacağız, farkı kapatacağız, rahat olun. Gerçekten yapabiliriz öyle bir şey. Günlük Yok olmasa bile 3-4 günde bir video atılabilir. Yapalım. Projeler var kafamızda. Evet, kafamızda bir şey var. Eğer onu yaparsak daha sık video atarız tabii Yani ki. hayata geçirebilirsek çok güzel olur. O zaman daha sık atar, farkı kapatırız dediğimiz gibi. Nedir o projelerden bahsedelim mi biraz? Yok. Bahsetmeyeceğiz, tamam, sürpriz olsun. Söylemeyeceğiz ama dinle. Şimdi Eylül, Ekim'den bahsetmeyelim. Ya az çok tabii ki tahmin edebiliyorsunuz ama biz de tam şimdi kafamızda oturtmadık. İyice böyle bir netleşsin. Zaten bir ay sonra haberiniz olur. Sonrası için eğer konuşmak gerekirse benim isteğim aslında böyle her sene birkaç yer görmek. Şimdi bu karavanla mı olur? Yurt dışı mı? Yurt dışı. Karavanla mı olur, motorla mı olur? Yine
uçakla mı, sırt çantasıyla mı Eşekle mi gideriz? olur? Bilmiyorum ama hani böyle her sene birer Yani, çizik atarak ilerlesek olur diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu işe? Ben birazdan hazırlanıp işe gideceğim. O arada Ebru benim geçen sene biliyorsunuz biz bu eve Ekim'de taşınmıştık. Ekim 17 gibi. O ay içerisinde burada İngiliz'in bir tanesi kendi yer kaplama malzemelerini çöpe atmıştı. Gidip onları alıp bizim bu hemen balkonun girişine onları döşemiştik. Benim yaptığım bu hataydı. Tam kabul ediyorum. Altında çok fena pislikler birikmiş. Ebru bugün onları sökecek tekrardan maalesef. Nedense Altından hep artık cezaları ben çekiyorum. neler çıkacak altından bilmiyorum. Onun dışında ben de işte olacağım işte. Gidiyorum. Başka yapacağım bir şey var mı burada? Söyle, ben buradayken yardım edeyim bak. Yok efendim, zarar vermeye yeter. Hünerli ellerimle zarar vermem sana. Canımsın. Ben kaçıyorum o zaman. Hoşçakal. Kendine dikkat et. Siz de dikkat edin. Çok fazla şişe yapmayın. Havalar çok sıcak. Valla şişe olursunuz sonra. Hadi ver. Hadi El ver. bakalım. El ver. Hocam. Allah, kafama dut çarptı ya. Yettim ben. Üstüme daha rahat bir şeyler geçirdikten sonra işimize başlayabiliriz. Öncelikle Cihancığımın şöyle gitmeden önce bana bıraktığı hediyeyi toplamakla başlayacağım. Çok işim var. Yani size şöyle kısaca bir göstereyim. Birazcık utanıyorum açıkçası ama böyle olacağını bilemezdik. Bilseydik yapmazdık. Gösteriyorum pisliği. Çok özür dilerim. Görmek istemeyenler şu anda videoyu böyle birazcık ileri sardırabilir. Olur. Çok fena burası. Biz bence bunları döşerken bir hata yaptık arkadaşlar. Çünkü bunların bu kadar aralıklı olması pislik tutmaktan başka bir işe yaramıyor. Muhtemelen daha sıfır olacaktı. Yani o aralarındaki boşlukların olmaması gerekiyordu. Biz bir yerde bir hata yaptık. Onun da şu anda cezasını çekmekle meşgulüm. Neyse. Ağır da bir malzeme. Sen var ya tam benim her hatamda yanımda olan arkadaşımsın ya. Her hatamda beni destekleyen... Aşağıya koyduğumuz suntalar da çürümüş. Yani bir kış geçirdi. O kadar fazla yıkamadık da biliyorduk çünkü yıkadığımız zaman da altının temizlenmediğini. Yine de ona rağmen çürümüş. Galiba altıda zaten sunta kullanmak çok mantıklı değil. Şu ana kadar yaptığımız neyin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bulamadım. Evet, sökme işlemini bitirmiş bulunmaktayım. Şöyle bir pislikle karşı karşıyayız arkadaşlar. Çoğunluk kedi maması. Yani şu yaramazların işleri. Burada yine böyle bir toprak birikintisi var. Şurada saksılar vardı çünkü onları devirdiler birkaç defa buradan atlarken. Yine bu arkadaşların işleri. Ve asıl problem şurada. Cihan orayı ben hallederim dedi. Bana bırak dedi. Gösteriyorum. Cihan'cığım çok özür dilerim ama galiba sana bırakacağım. Blöfünü yemedim. Minikler şimdiden çok sevdi burayı. Onlar için de iyi olacak. Serin serin taşa yatacaklar artık. Değil mi minik kuşlar? Ses verin. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bir güzel sabunlayacağım buraları. İyice temizlenmiş olacak. Sonra bir tur daha yıkayacağım ve bitecek. Sonra başka işler başlıyor. Oh. Size bahsettiğimiz zemin kaplama malzemesi buydu.
Ebru dün bunları çok güzel bir şekilde toplayıp iğrenç bir şekilde buraya atmış, hepsini biriktirmiş. Şu anda bizi 50 derece sıcakta oraya attıracak onları arka bahçeye. Hemen size bir bilgi vereyim. Bu zemin kaplama aletinin şöyle bir özelliği varmış. Biz hiç bilmiyorduk. Gözüm çok sıcak. Biz bunları zemine kapladık ve kedilerimiz genelde bunların üstüne takılıyordu. Mamasını falan bunun üstüne koyuyorduk ve hiç karınca gelmiyordu. Dün bunları toplamışız. Şimdi bu taşın üstüne kedi mamalarını koyduk ve her taraf karınca. Anlayacağınız şu malzeme, Ebru'nun bana çok laf ettiği, neden aldık diye. Üzerinde böcek ve karınca da tutmuyormuş. Ama yine de bunları toplamak zorundayız. Toplayalım, döneceğiz size. Laf etmekte haklı mıyım, haksız mıyım, bana bir şey söyleyin lütfen. Aşkım çok Şuna süper bak. bir malzeme ya. Süper ama montajını yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Ne diyorsun bizim bu ardiye için Cihan? Ne yavrum? Bizim bu evin arka tarafı için ne diyorsun? Bence bizim ev bu, arka tarafı bu ya. Her yere dikkat et. Kaç. Yolu kapatmadan yapabilirsek çok iyi olur. Evet. Şu kadar mı geçtik? Yok gibi büyük ama bir tane daha var galiba, bakıyorum. İkili üçlü cibili cip cip. Şöyle benim en sevdiğim yanı. Bak göbeğimi içeri çekiyorum, belli olmuyor inşallah. Yaz başında bu bahçeyi biraz ilaçlamıştık. Bazı yerlerini zehirli ilaçla örttük ve oraları açtık. Ekim yaparız diye düşünmüştük. Geri kalan kısımlarsa büyüyerek Hayır, tam tersi. tam tersini düşünmüşüz. İlaçladığımız yerler, Evet. Ne olmuş ilaçladığımız yerler? ilaçladığımız yerler soluyor. Oraya Evet. bir daha bir şey ekilmiyor. Tamam. Bu tarafı böyle bıraktık ki buraya ekim Burası. yaparız komple diye, ama şu küçük alanı yaptık. Bu arka tarafta o yüzden böyle küçük bir orman gibi oldu. Evet, akşam leoparlar, jaguarlar iniyor. Buradan bizim kedilere saldırıyorlar. Onları bulursam çok güzel, ben de onlara saldıracağım. Şimdi burayı böyle çim biçme aletini aldık neyse ki. Şimdi burayı böyle çim biçme aletiyle bir güzel temizleyeceğiz. Şu şekilde oluyor Evet, en son hali. Yüripaklı oldu harbiden. Ama şöyle bir sorun var ki bu içeriye Evet. onu sokamayız. Neden? Giriş Yoksa izni yok mu? ekinlerimiz de gider. Giriş Dikkat izni maalesef edeceksin yok. aşkım. Olmaz. Ben Burayı yaparım. yolacağız. Elle. Ben yapardım. Bir de köklerinden almamız gerekiyor. Yoksa diğerleri beslenmiyor. Soğuk kahve yapayım ben. Bak şurasında bir misina var. Çok enteresan bir çalışma şekli var. Misina var. Bunun içinde böyle bir misina topu var. Bu çıkıyor yerinden. Bitince geri takıyorsun yenisini. Üstüne kapattık. Şu misina motor çalışınca burada dönüyor. Evet. Burada döndükçe işte yerde ne varsa onları kesip atıyor. Şurada da bir jilet var. Ama Bu jilet var. Bu jileti buraya değdiğin zaman koparıyor misinayı. Diyelim bu uzun kalıyor, bazen bırakıyor ya kendini. Tık diye buraya değince, yani standart bir uzunluğu da var bu. hiçbir şey anlamadım. Göreceğiz. Ben bakalım. anlatamadım zaten. Şimdi yaparak anlatacağım hepsini. İlk defa çalıştırıyoruz. Kablosu da bayağı uzun. Kablosu evet biraz kısalmış. Orada dükkanda bekleye. Hazır Neden mıyız? böyle bir şeye ihtiyacımız var derseniz arkadaşlar. Oo. Aha. Oo. Tehlike Yüzüne saçıyor çok etrafa. tutma bence onu. Bu ne ya? Biraz değişik ya. Bozuldu. Yo tamam, açıldı şu anda. Başlıyorum. Şu anda makineyi ilk defa bozuyoruz. Hayır ya, bozmadım. Bak Ama bu ipi misina küçük. neymiş biliyor musun? Bunu yere vurduğun zaman çıt diye misina bırakıyormuş kendini otomatik. Vur dedi ya adam. Vurunca bu Aşkım dikkat et, birden çalışırsa. çalışırken vuruyorsun. Öyle mi? Evet, bozduk şu anda. Son nefesi verdi. Yok. Ya bu vurmayla olmaz, çok saçma. Ben niye orada sormadım ki vurmayla olur mu diye. Değil mi?
eldiven getiriyorum. Aşkım bu ne? Asma şeysi mi? Evet, o fasulye. Fasulye mi? Evet, onu yukarı doğru Aa, atıyorsun. Fasulye yani uzaya çıkan üçlü fasulye. Evet. Ondan uzaya çıkıyor. Baksana ne kadar mı? Evet. Çok sevdim bunu ya. Ah, buna bastım bak şimdi de. Basma. Ne bu? Bilerek mi yapıyorsun? Hayır aşkım, ne bileyim. Ben senin kadar hakim değilim ki ormana. Bak bu fasulye mesela raydan çıkmış, düşüp duruyor. O fasulye değil, o salatalık. Nasıl bir salatalık bu ya? Fasulyeye benzemeye çalışıyor. Şöyle, ya var ya, bunları ektiğimden beri He. ekinlerden daha çok bu yabani otlarla uğraştım. Dünyada öyle değil mi zaten? Kötü insanlar iyi insanlardan daha çok. Ben var ya, kapılırsam buraya çok fena tutulurum, söyleyeyim sana. Kapalı ya. Vallahi Çok basit. güzel. Bırakmam yani, sabah akşam. Beni arayan burada vurur yavrum. Sabah olmuyor işte o. Olmuyor, akşam Akşam oluyor. neyse de Aha, senin ebe gümeci gitti yine. bir şey olmaz. Ebe gümeci ucuzlardan galiba. Eve gümeci değil o. Ne? Semizotu. O çok mu kolay çıkıyor? Evet. Kaç günde çıkıyor Aa, mesela? salatalığa bak. Oo, ne güzel. Semizotu kaç günde çıkıyor mesela, ekti insanlar? Semizotu bu arada. Sana Şu. şöyle söyleyeyim. Semizotunu ekmedim. Ne yaptın? Kendi çıkıyor burada. Kafasına göre çıkıyor, Evet. takılıyor. Çok iyi. O salatalık. Salatalık Ama böyle yavaş davran. olmaz. Yavaş davran. Yavaş ol. Pardon. Ama bu çok dağınık, disiplinsiz büyümüş. Kendi öyle büyümeyi tercih etti. Aşkım salatalık yaş gene eğilir ya. Bu damlama sistemi için aldığımız damlama hortumu. Üzerinde böyle üzerinde delikleri var, küçük küçük. Şöyle efendim. 20'şer santim aralarla delik delmişler. Bunun amacı Ebru, günde kaç saat bebeğim sen burayı suluyorsun? Ben normalde günde yaklaşık 2 saat şu küçücük alanı sulamakla meşgulüm. Burası. Şimdi ilk başta her şey çok keyifliydi. Sabahın erken saatlerinde kalkıp ilk işim burayı sulamak, akşam burayı sulamak, ama bir zaman sonra tabii ki yorucu bir hal almaya başladı. Evet. Biz de o yüzden maalesef ki yaz sonuna bunu akıl Bıraktık, edebildik. olsun biraz anca şimdiye. Bu hortum kaç metre? 35 metre. Metresine 3 lira verdik. 100 liraya bağladık kendisini. Yanında böyle tapalar mapalar bir şeyler var. Onları birbirine bağlayacağız şimdi. T'ler Çok var. karışık görünüyor bana göre. Yok ya, yıllardır boşuna büyütmüşüz. Çok basit bir şey aslında ya. Şimdi burada domatesler var. Burada salatalıklar var. Burada patlıcanlar var. Kiraz diyorum. Çilekler var. İnşallah. Fasulyeler var. Yani Allah söyletti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapacağız. 6 tane kaç metre bölmesine 4 metre var mı bu? Var. Ölçelim. Kaç metre? 3.90. Tam 4 metre. Kaç tane sebze vardı? 6. Ne yapıyor? 24. 6 tane 4 metre keseceğiz. Biraz daha, tamam. Nasıl becerdik bunu karıştırmayı? Şimdi bunun ucuna kör tapa takacağız. Bir tane Kör- kör tapa alayım. Kör tapa şu mu? Hı hı. Süper girdi. Şimdi böyle bir uzun parçayı alacağız. İlk parçayı ona bağlayacağız şununla. Tamam. Öyle bir L yapacak. Ona bağlanacak. Üç model var değil mi? Bir tanesi T, bir tanesi köşe için L, Evet. bir de tıpa. Evet. Boy. T'lerle 3 boruyu bağlıyorsun. L'lerle köşe dönüyor. Tapalarla da bitiş noktalarını kapatıyorsun. At bir taş daha böyle.
Evet, şimdi deniyoruz. Hazır mıyız? Hayır. Hep karavanın malzemeleri ha. Karavan olmasa aç kalacağız. Orada. Az aç ha. Çok açma. Çok açtım. Evet, şimdi görüyoruz bakalım nerelerden patlayacağız. Aha. Aha. Orada başladı bak hareketlilik. Evet Cihan. Bir tanesi kurtardı kendini Nasıl yani? taşın altından. Tamam, onları düzeltiriz. Bir Buralara başlasın. geliyor. Çok korkunç yavaş yavaş gelmesi. Ufak ufak damlatıyor bak. Bakın Yetmez böyle. mi? Ne Aa, diyorsun? çok güzel oldu Cihan. Değil mi? Bak damlaya damlaya gelin çocuklar. Biz bu sulama sistemleriyle ilgili yaklaşık bir senedir gözümüzde o kadar büyük şeyler düşündük ki böyle damlama sistemleri. Evet ya. Sulama sanki Transformers'a dönüşecek hortumlar böyle kobra yılanı gibi sarılacak dolanacak böyle. Şimdi biraz daha samimi olabiliyor muyuz? Özledim ya keratayı. Biz bayağı ilk defa bu kadar şey yaptık ya. Ne yaptık? Yani bu kadar ayrı uzun zamandır kalmadık ya. Biz bu yaz Ebru otele çok gelemediği için ben de sabah çıkıp akşam döndüğüm için bayağı hasretlik yaşıyoruz ya yarimle. Evet. Gel kız seni kaçıram Karadeniz'in dağlarına be. Şimdi biz bu sulama sistemine dönersek eğer. Sulama sistemi olayını çok büyütmüşüz arkadaşlar. O kadar basit bir şeymiş ki. Aldığınız şeyler 8-10 tane T alıyorsun. 2-3 tane L alıyorsun o plastik. Bir tane de kör tapı alıyorsun. Hortumları kesiyorsun, bağlıyorsun. Ana hatta bağlayıp açtın mı fışkiyeleri pış diye yapıyorsun. Yani bu kadar basit bir şey niye öyle damlama sistemleri falan diye. Niye büyütüyorlar ki insanlar? Evet, ben de gözümde çok büyütüyordum. Yani o matematiği bir türlü kafamda oturtamıyordum. Neyi nereye takacağım diye. O yüzden hep seni bekledim. Halbuki tek başıma da yapabilirmişim. Bizden görüp yapacaklar sanmıyorum olacağını. Eminim hepiniz bizden çok daha iyisini biliyorsunuzdur. Niye canım, yazarsın video başına damlama sisteminde yeni çözümler diye. Ne çözümü var? Yeni. Ya biz bunların üstüne taş koyduk oturtmak için mesela. O yeni bir şey. O kıvrıldığı zaman adam nasıl düzeltecek? Yani basitmiş ya. Yani birçok şey aslında doğayla ilgili. Tarımla da yine mesela organik tarım yapıyor adam. Alıyor tohum toplarını atıyor şeye ve oradan mahsul yetiştiriyor. Ama işin böyle daha teknik detayına giren adamlar var. Daha doğrusu başka yöntemler var. Bir sürü ilaçlar, onlar bunlar. Aslında her şeyin en kolayı. Evet. Biz mesela gübre bile kullanmadık. Ekiyorsun, gerçekten çıkıyor yani. Biz normalde izin günlerimizde biliyorsunuz geçen senelerden hep bir yerlere kaçmaya çalışırdık. Ama bir senedir köy evinde yaşadığımızdan beri böyle bir sakinlik, böyle bir dinlenme istiyoruz sanki, değil mi? Hep böyle en ufak bir fırsatımız olsa evde böyle zaman geçirmeye çalışıyoruz. Tabii buna kalabalığın ve sıcağın da etkisi çok fazla. Bir de eve klima aldık. Onun da etkisi var. Elimde olsa içerideki mutfağı hiç kullanmam. Kullanma bebeğim. Burada yapalım yemekleri. Yapamaz mısın burada? Yaparım. Yapalım bir tane bahçe mutfağı. Ne terledik be. Evet, iyi geldi ama. Sen dünkü yürüyüşte...
Sert bir üçlüktü. Tebrik ediyorum. Organizasyon anladığım kadarıyla mısırlar tenceresiyle birlikte ateşin üstüne konuluyor. Evet. O ateş yetecek mi peki sence? Umarım. Niye aşağı atıyorsun lan onları? Hı? Neden aşağı atıyorsun lan? Neden aşağı atıyorsun lan? Neden aşağı atıyorsun? Kayıttayız. Şu anda kediler yımağıyla meşgulken Ebru da kendi yımağına meşgul olmaya gidiyor. Hep birlikte göreceğiz mısırların son halini. Sence oldu mu? Bence 10 numara oldu yavrum. Sen yaparsın, olmaz mı ya? Acaba. Şunu Şurada terleyip. terli bir şekilde lazım. Bir tanesi burada. Alalım bunu. Şöyle. Vay 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 vay. Olmuş mu? Ama bu süt mısır değil. Süt atmadın içine. Süt yok. Su mısırı bu. Su mısırı ne ya? Sos falan bir şey yapılıyor mu abi? Sos mu? He, böyle mayonez Evet, falan var. döküyor. Sos Teşekkür bu. ederim. Ben olmasam böyle soslu sulu götürtüreceğim bizi. Sosumuz bu yalnız. O mu? Kürdanımız yok. Bu nasıl masa aşkım? Sen kurdun masayı. Ali Cengiz masa... Gerçekten akşam yemeğimiz bu mu? He? Aşkım olmaz ya. Bir şeyler yapalım. Sen dedin Cihan. Aşkım benim bir dediğimi tutmaz ya. Vallahi acıktım. Dişimin kabuğunu bile anca dolduruyor. Kendi müziğimi kendim yaparım ya. Bunu yalnız böyle iştahlı getirmemakla akşam yemeği yiyeceğiz. Hayır canım. Bu küçük sandviç yap ya. Size güle güle demeye geldik. Bizden bu kadar Rus. Odaklayalım bir kendimize. Odakla beni. Galiba şunu odaklıyor. Benim koca kafama odak. Neyse böyle merhaba diyelim. Merhaba bittiydi sabah da Güle akşam güle 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 diyelim. Günler, haftalar, aylar geçti. Çok özledik sizleri. Siz de bizleri öyle özlemişsinizdir diye umut ediyoruz. Ediyor musun sen de? Tabii ki ediyorum. Vallahi ediyorum ben de. Kendinize dikkat edin. Biz şimdilik gidiyoruz. Evet. Yani bir sonraki görüşmemiz ne zaman olur bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama Bu kadar ara vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Çok yakında sizlerleyiz. O zaman kendinize iyi bakın. Evimize misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. Barbar Korona. Videomuzu beğenmeyi unutmayın bize destek olmak isterseniz. Abone Hoşça kalın. falan da olunabilir yani. Olun nasıl isterseniz. Barbaryus. Videonun ilk 10 dakikası bana, sonraki 10 dakikası artık kaç dakika bilmiyorum Cihan'a ait. Bir söyleyin bakalım. İlk dakikalarımı sevdiniz, son dakikalarımı. Ama senin yaptığın her zaman daha çok seviyorum. Hayır ya niye? Dur şimdi yarışa gireceğiz. Hiç de öyle bir şey yok bir kere. Nasıl yani? Bayağı yok. Bir düşün, ben bir oturuyorum 38 saat sürüyor benim Ama o senin beceriksizliğin. Sözcüğü bu ayna. Gördün mü? Yıldızlar arası bir geçiş olsaydı. Tamam. Şu güne kadarki dünya tarihini düşün. 2000 kaç senesindeydik? 22. Hangi yıla gitmek isterdin? Tarih öncesi, tarih sonrası. 100 yıllık döneme gidebilirsin eski. Biletler bende. Dur önce sen. Önce ben değil. Önce sen. Ben bugün Mısır'a giderdim ya. O espriyi yapmak için yaptım her şeyi. Mısır, tarihi Mısır, antik Mısır'a giderdim. Firavun, Ramsesler falan. Ya galiba ben de onu seçecektim Cihan. Yok öyle. Sen beni yolladın önce, şimdi sıra sende. Ben gittim. O zaman orada. ben de geleceğe gideyim. Hangi yıl? Yaşıyor olayım o yüzden 2065. Bravo. Bu kadar sınırlı bir yıl seçilirdi. Tebrik ediyorum. Teşekkür O ediyorum. zaman geçiş yapıyor muyuz? Kırma da.